İkinci nokta. Her bir zerrede vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine iki şahidi sadık vardır. Evet, zerre acz ve cumudiyle beraber şuurkârane büyük vazifeleri yapmakla, büyük yükleri kaldırmakla vacibül vücudun vücuduna kat'î şehadet ettiği gibi, harekatında nizamat-ı umumiyeye tevfik-i hareket edip, her girdiği yerde ona mahsus nizamatı müraat etmekle, her yerde kendi vatanı gibi yerleşmesiyle, vacibül vücudun vahdetine ve mülk ve melekûtun maliki olan zatın ehadiyetine şehadet eder. Yani zerre kimin ise, gezdiği bütün yerlerde O'nundur. Demek zerre çünkü acizdir, yükü nihayetsiz ağırdır ve vazifeleri nihayetsiz çoktur. Bir kadir-i mutlakın ismiyle, emriyle kaim ve müteharrik olduğunu bildirir. Hem kainatın nizamat-ı külliyesini bilir bir tarzda tevfik-i hareket etmesi ve her yere manisiz girmesi, tek bir alim-i mutlakın kudretiyle, hikmetiyle işlediğini gösterir. Evet, nasıl ki bir nefer, takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve hakeza, her bir dairede birer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi olduğunu ve o nispetleri, o vazifeleri bilmekle tevfik-i hareket etmek, nizamat-ı askeriye tahtında talim ve talimat görmekle, bütün o dairelere kumanda eden bir tek kumandan-ı azamın emrine ve kanununa tebaiyetle oluyor. Öyle de her bir zerre, birbiri içindeki mürekkebatta birer münasip vaziyeti, ayrı ayrı maslahatlı birer nispeti, ayrı ayrı muntazam birer vazifesi, ayrı ayrı hikmetli neticeleri bulunduğundan, elbette o zerreyi, o mürekkebatta bütün nispet ve vazifelerini muhafaza edip, netice ve hikmetleri bozmayacak bir tarzda yerleştirmek, bütün kainat kabza-i tasarrufunda olan bir zata mahsustur. Mesela, tevfikin, nurun birinci katibidir. Göz bebeğinde yerleşen zerre, gözün asab-ı muharrike ve hassase ve şerayin ve evride gibi damarlara karşı münasip vaziyet alması ve yüzde ve sonra başta ve gövdede, daha sonra heyet-i mecmuayı insaniyede her birisine karşı birer nispeti, birer vazifesi, birer faydası, kemal-i hikmetle bulunması gösteriyor ki, bütün o cismin bütün azasını icat eden bir zat, o zerreyi o yerde yerleştirebilir. Ve bilhassa rızk için gelen zerreler, rızk kafilesinde seyr-ü sefer eden o zerreler, o kadar hayret feza bir intizam ve hikmetle seyr-ü seyahat ederler ve öyle tavırlarda, tabakalarda intizam perverane geçip gelirler ve öyle şuurkârane ayak atıp, hiç şaşırmayarak gele gele, ta beden-i hayatta, dört süzgeçle süzülüp, rızka muhtaç aza ve hüceyratın imdadına yetişmek için, kandaki küreyvat-ı hamraya yüklenip, bir kanunu keremle imdada yetişirler. Ondan bilbedeha anlaşılır ki, şu zerreleri binler muhtelif menzillerden geçiren, sevk eden, elbette ve elbette bir Rezzak-ı Kerim, bir Hallak-ı Rahim'dir ki, kudretine nispeten zerreler, yıldızlar, omuz omuza müsavidirler. Hem her bir zerre, öyle bir nakş-ı sanatta işler ki, ya bütün zerratla münasebettar, her birisine ve umumuna hem hakim ve hem her birisine ve umumuna mahkum bir vaziyette bulunmakla, o hayret feza sanatlı nakşı ve hikmet nüma nakışlı sanatı bilir ve icat eder. Bu ise binler defa muhaldir. Veya bir sani hakimin kanunu kader ve kalemi kudretinden çıkan harekete memur birer noktadır. Nasıl ki mesela, Ayasofya kubbesindeki taşlar, eğer mimarının emrine ve sanatına tabi olmazlarsa, her bir taşı, Mimar Sinan gibi dülgerlik sanatında bir mahareti ve sair taşlara hem mahkum hem hakim olmak, yani geliniz düşmemek, sukut etmemek için baş başa vereceğiz diye bir hüküm sahibi olması lazımdır. Öyle de, binler defa Ayasofya kubbesinden daha sanatlı, daha hayretli ve hikmetli olan masnuattaki zerreler, kainat ustasının emrine tabi olmazlarsa, her birine sani kainatın evsafı kadar evsafı kemal verilmesi lazım gelir.
Feya Subhanallah! Zındık maddiyyün gavurlar, bir vacibül vücudu kabul etmediklerinden, zerrat adedince batıl aliheleri kabul etmeye, mezheplerine göre muztar kalıyorlar. İşte şu cihette münkir kafir ne kadar feylesof, alim de olsa, nihayet derecede bir cehli azim içindedir. Bir echeli mutlaktır. Üçüncü nokta. Şu nokta, birinci noktanın ahirinde vaad olunan 6. hikmet-i azimeye bir işarettir. Şöyle ki, 28. sözün 2. sualinin cevabındaki haşiyede denilmişti ki, tahavvülat-ı zerratın ve zihayat cisimlerde zerrat harekatının binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi, zerreleri nurlandırmaktır ve alemi uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayattar ve manidar olmaktır. Güya cismi hayvani ve insani, hatta nebati, terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki, camid zerreler ona girerler, nurlanırlar. Adeta bir talim ve talimata mazhar olurlar, letafet peyda ederler. Birer vazifeyi görmekle, alemi bekaya ve bütün eczasıyla hayattar olan dar-ı ahirete zerrat olmak için liyakat kesbederler. Sual: zerratın harekatında şu hikmetin bulunması ne ile bilinir? El cevap: evvela, bütün masnuatın bütün intizamatı ile ve hikmetleriyle sabit olan sani'in hikmetiyle bilinir. Çünkü en cüz'i bir şeye külli hikmetleri takan bir hikmet, seyli kainatın içinde en büyük faaliyet gösteren ve hikmetli nakışlara medar olan harekat-ı zerratı hikmetsiz bırakmaz. Hem en küçük mahlukatı, vazifelerinde ücretsiz, maaşsız, kemalsiz bırakmayan bir hikmet, bir hakimiyet, en kesretli ve esaslı memurlarını, hizmetkarlarını nursuz, ücretsiz bırakmaz. Saniyen, sani hakim, anasırı tahrik edip tavzif ederek, onlara bir ücret-i kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarmasıyla ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle ve madeniyatı tahrik ve tavzif edip nebatat mertebe-i hayatiyesinin makamını vermesiyle ve nebatatı rızk ederek tahrik ve tavzif ile hayvanat mertebe-i letafetini onlara ihsan etmesiyle ve hayvanattaki zerratı tavzif edip rızk yoluyla hayat-ı insaniye derecesine çıkarmasıyla ve insanın vücudundaki zerratı süze süze tasfiye ve taltif ederek ta dimağın ve kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle bilinir ki, harekat-ı zerrat hikmetsiz değil, belki kendine layık bir nevi kemalata koşturuluyor. Salisen, zihayat cisimlerin zerratı içinde, çekirdek ve tohumdaki gibi bir kısım zerreler, öyle manevi bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki, sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer. İşte azim bir ağacın bütün zerratı içinde bir kısım zerrelerin şu mertebeye çıkmaları, o ağacın tabakayı hayatında çok devirleri ve nazik vazifeleri görmesiyle olduğundan gösteriyor ki, sani hakimin emriyle, vazife-i fıtrat içinde zerratın enva harekatına göre onlara tecelli eden esmanın hesabına ve şerefine olarak birer manevi letafet, birer manevi nur, birer makam, birer manevi ders almalarını gösteriyor. Elhasıl, madem sani hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye o noktayı kemale sahi edip gitmek için bir istidat vererek ona sevk ediyor ve bütün nebatat ve hayvanatta şu kanun-u rububiyet cari olmakla beraber cemadatta dahi caridir ki adi toprağa elmas derecesine ve cevahiri aliye mertebesine bir terakkiyat veriyor ve şu hakikatta muazzam bir kanun-u rububiyetin ucu görünüyor. Hem madem o Halik-ı Kerim tenasül kanun-u aziminde istihdam ettiği hayvanata ücret olarak birer maaş gibi birer lezzet-i cüz'iye veriyor
ve arı ve bülbül gibi sair hidemat-ı Rabbaniye'de istihdam olunan hayvanlara birer ücreti kemal verir. Şevk ve lezzete medar birer makam veriyor ve şunda bir muazzam kanunu keremin ucu görünüyor. Hem madem her şeyin hakikati Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisine bakar, ona bağlıdır, ona aynedir. O şey ne kadar güzel bir vaziyet alsa, o ismin şerefinedir, o isim öyle ister. O şey bilse, bilmese, o güzel vaziyet, hakikat nazarında matluptur ve şu hakikattan gayet muazzam bir kanunu tahsin ve cemalin ucu görünüyor. Hem madem Fatır-ı Kerim, düstur-u kerem iktizası ile bir şeye verdiği makamı ve kemali, o şeyin müddeti ve ömrü bitmesiyle o kemali geriye almıyor. Belki o zî-kemalin meyvelerini, neticelerini, manevi hüviyetini ve manasını, ruhlu ise ruhunu ipka ediyor. Mesela, dünyada insanı mazhar ettiği kemalatın manalarını, meyvelerini ipka ediyor. Hatta, müteşekkir bir müminin yediği zail meyvelerin şükrünü, hamdini, mücessem bir meyve-i cennet suretinde tekrar ona veriyor. Ve şu hakikatta muazzam bir kanunu rahmetin ucu görünüyor. Hem madem hallak-ı bir misal israf etmiyor, abes işleri yapmıyor, hatta güz mevsiminde vazifesi bitmiş, vefat etmiş mahlukların enkaz-ı maddiyesini bahar masnuatında istimal ediyor, onların binalarında derc ediyor. Elbette, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ sırrıyla, وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ işaretiyle, şu dünyada camit, şuursuz ve mühim vazifeler gören zerrat-ı arziyenin, elbette taşı, ağacı, her şeyi zihayat ve zişuur olan ahiretin bazı binalarında derc ve istimali muktezai hikmettir. Çünkü harap olmuş dünyanın zerratını dünyada bırakmak veya ademe atmak israftır. Ve şu hakikattan pek muazzam bir kanunu hikmetin ucu görünüyor. Hem madem şu dünyanın pek çok asarı ve maneviyatı ve meyveleri ve cin ve ins gibi mükellefinin mensucat-ı amelleri, sahaif-i ef'alleri, ruhları, cesetleri ahiret pazarına gönderiliyor. Elbette o semerata ve manalara hizmet eden ve arkadaşlık eden zerrat-ı arziye dahi, vazife noktasında kendine göre tekemmül ettikten sonra, yani nuru hayata çok defa hizmet ve mazhar olduktan sonra ve hayati tesbihata medar olduktan sonra, şu harap olacak dünyanın enkazı içinde, şu zerratı dahi öteki alemin binasında derc etmek, muktezai adl ve hikmettir. Ve şu hakikattan pek muazzam bir kanunu adlin ucu görünüyor. Hem madem ruh cisme hakim olduğu gibi, camit maddelerde dahi, kaderin yazdığı evamir-i tekviniye, o maddelere hakimdir. O maddeler, kaderin manevi yazısına göre mevki ve nizam alabilirler. Mesela yumurtaların envaında ve nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin esnafında ve tohumların ecnasında, kaderin ayrı ayrı yazdığı evamir-i tekviniye cihetiyle, ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Ve o madde itibariyle mahiyet, haşiye 1. Evet, bütün onlar 4 unsurdan mürekkeptir. Müvellidül ma, müvellidül humuza, azot, karbon gibi maddelerden teşkil olunuyorlar. Maddece bir sayılabilirler. Farkları yalnız kaderin manevi yazısındadır. Bir hükmünde olan o maddeler, hadsiz muhtelif mevcudata menşe oluyorlar. Ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Elbette hidemat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniye'de defaatla bir zerre bulunmuş ise ve hizmet etmiş ise, o zerrenin manevi alnında o manaların hikmetlerini hiçbir şeyi kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi, muktezai ihatayı ilmidir. Ve şunda pek muazzam bir kanunu ilmi muhitin ucu görünüyor. Öyleyse zerreler başıboş değiller. Haşiye 2. Şu cevap, 7 madem kelimelerine bakar. Netice-i kelam, geçmiş 7 kanun, yani kanun-u rububiyet, kanun-u kerem,
kanunu cemal, kanunu rahmet, kanunu hikmet, kanunu adl, kanunu ihatay ilmi gibi pek çok muazzam kanunların görünen uçları arkalarında birer ismi azam ve o ismi azamın tecelli azamını gösteriyor. Ve o tecelliden anlaşılıyor ki, sair mevcudat gibi şu dünyadaki tahavvülat-ı zerrat dahi gayet âli hikmetler için kaderin çizdiği hudut üzerine kudretin verdiği evamiri tekviniyeye göre hassas bir mizanı ilmi ile cevelan ediyorlar. Adeta başka yüksek bir aleme gitmeye hazırlanıyorlar. Haşiye 3. Çünkü bilmüşahede gayet cevvadane bir faaliyetle şu alemi kesif ve süflide pek kesretle nur-u hayatı serpmek ve işgal etmek, hatta en hasis maddelerde ve taaffün etmiş cisimlerde kesretle taze bir nuru hayatı ışıklandırmak, o kesif ve hasis maddeleri nuru hayatla letafetlendirmek, cilalandırmak, sarahate yakın işaret ediyor ki, gayet latif, ulvi, nazif, hayattar diğer bir alemin hesabına şu kesif, camit alemi, zerratın hareketiyle, hayatın nuriyle cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir aleme gitmek için zinetlendiriyor. İşte beşer haşrini aklına sığıştıramayan dar akıllı adamlar, Kur'an'ın nuruyla rasat etseler görecekler ki, bütün zerratı bir ordu gibi haşredecek kadar muhit bir kanunu kayyumiyet görünüyor. Bilmüşahede tasarruf ediyor. Öyleyse zihayat cisimler, o seyyah zerrelere güya birer mektep, birer kışla, birer misafirhane-i terbiye hükmündedir. Ve öyle olduğuna bir hadsi sadıkla hükmedilebilir. Elhasıl, birinci sözde denildiği ve ispat edildiği gibi, her şey Bismillah der. İşte bütün mevcudat gibi her bir zerre ve zerratın her bir taifesi ve mahsus her bir cemaati lisan-ı hal ile Bismillah der, hareket eder. Evet, geçmiş 3 nokta sırrıyla her bir zerre mebde-i hareketinde lisan-ı hal ile Bismillahirrahmanirrahim der. Yani ben Allah'ın namıyla, hesabıyla, ismiyle, izniyle, kuvvetiyle hareket ediyorum. Sonra netice-i hareketinde her bir masnu gibi her bir zerre, her bir taifesi lisan-ı hal ile Elhamdülillahi Rabbil Alemin der ki, bir kaside-i methiye hükmünde olan sanatlı bir mahlukun nakşında, kudretin küçük bir kalem ucu hükmünde kendini gösterir. Belki her biri manevi, Rabbani, muazzam, hadsiz başlı bir fonografın birer plağı hükmünde olan masnuların üstünde dönen ve tahmidat-ı Rabbaniye kasideleriyle o masnuatı konuşturan ve tesbihat-ı ilahiye neşidelerini okutturan birer iğne başı suretinde kendini gösteriyorlar. Da'vahum fiha subhanakallahumma ve tahiyyetuhum fiha selam ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم وسلمنا وسلم ديننا آمين يا رب العالمين.